Arkadaşlarım şöyle çok şükür çok güzel bir düğün yaptık. Yorgunlukla eve attık kendimizi. 30 tane pidemiz geldi. 30 tane dün vardı. 30 tane de bugün var. Sıcacık sıcacık çayımızı demledik. Alişim getirdi. Ortalığımız bir dağınık bir dağınık. Misafirlerimiz vardı tabii. Eymen çocuğuma bir bakın siz şöyle. Benim çocuğuma. Eymen çocuğum. Hey, halasına geldi yavrum benim. İşte her yer toparlanacak. Toplarız, hiç önemli değil. Önce karnımızı bir doyuralım. Ondan sonra çayımızı demledik zaten. Yanına başka hiçbir şeye gerek yok. Yani isteyen olursa ayranla mı pide, çayla mı pide? Nasıl istenirse. Ben ayran yan çayı. O zaman bize afiyet olsun. Ve misafirlerimizi uğurluyoruz arkadaşlar. Yardım edeyim mi canım? Tamam, az bana bir bak. Bırak sen onu, bir misafirlerimizi gönderelim, dökeriz. İşte bak hemen geldiler. Su dökmedin yine geldi. Ne unutmuşlar? Odada bir şey yok. Aşkım ben unutur muyum? Hay Allah. Misafirlerimizi gönderiyoruz. Hanifeciğimi, Tevfikciğimi, Ceylinciğimi bir bir uğurluyoruz. Abim annemi uğurladık. Hadi hayırlı yolculuklar, ayağınıza sağlık. Teyze görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. Mustafa amcama çok çok selam. İnşallah gelince ziyaretine gideceğiz. Teyzeciğim canım. Ayaklarınıza sağlık. Yine buyurun gelin. Normal zamanlarda da gelin. İnşallah. Şimdi sıra sizde, sizi bekliyoruz. Evet. Biz gideceğiz. Allah ısmarladık. Hadi güle güle teyzeciğim. Yine buyurun gelin. İnşallah. Yazları gelebilirsin bak. İnşallah. Teyzeme gideceğim de. İnşallah. Tevfik gönder Ceylin arada. Teyzeme gideceğim desin ki atlasın gelsin. Otobüse koy, tamam. Tamam Ceylin. Tamam hadi görüşürüz. Bir uğurluyoruz. Dikkat et kendine. Konumu açtın mı? Gerçekten. Gerçeğden gideceğiz. Şeylere bağlamışlar baksana. Sakarya yolcusu Nereye kalmasın. bağlamışlar? Ha. Cansu'nun konvoy süsünü. Ben buraya aldım onu. Çok yakışmış. Dışarıda yıpranmasın. Ayağınıza sağlık. Gene buyurun gelin. Hediye gibi sakla, biz onu yaparken çok zahmet çektik. Ya. Hanifeciğim herkese selam, tanıyan herkese. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi güle güle. Çok sağ olun. Arkadaşlarım yana çekeceksin. Arkaya doğru ittirip çekeceksin. Nasıl karıcığım? Dur. Şöyle çek. Dur. Böyle işte. Heh. Şöyle yana. Minnoşları bu şekilde çözüm bulduk düğünümüzde arkadaşlar. Evden başka bir yere göndermek istemedik. Hadi gelin. Lokumum gel annem. Gel kızım hadi. Üzüm gel. Şey yapmak istemedik arkadaşlar. Başka bir yere emanet etmek istemedik. Strese girsinler istemedik. Yani burada da kafeste de lokum çok strese girdi ama bulabileceğimiz en sağlıklı çözüm buydu. Hadi bakalım. Kapattık. Bütün tedbirlerimizi aldık. Heh, annem çıktın mı annem? Oy kurban olduklarım ya. Toplayacağız. Her yerimizi toparlayacağız. Gayet karışığız düğün sonrası. Çok şükür çok güzel bir düğün yaptık. Buyur. Kahvaltı sonrası yumurta verdim çocuklara. Böyle rahat ettirmeye çalıştık işte arkadaşlar. O zaman bir bardak çay koymuştum. Çayımı içmeye gidiyorum. Arkadaşlarım bir sonraki güne başladık. Dışarıda hava parçalı bulutlu. Bayağı bir esiyor. Bakın. Çok şükür bir güne daha uyandık. Çarşafımız burada. Sesim değişti. Yorgunluğum yeni çıkıyor desem bacılarım. Yorgunluğumu yeni atmaya başlıyorum desem. O kadar yorgunum ki. O kadar yorgunum ama o kadar da mutluyum. Çok şükür nasip eden Rabbime. Kahvaltımız hazır. Çok yaşa Eymen'im. Elhamdülillah. Çok yaşa çocuğum. Hayırla yaşa inşallah. Sağlıkla yaşa. Kahvaltımız hazır. Bafra pidemiz, çilek reçelimiz Fatoş'cumdan söyleyeyim.
Misafirlerine ikram edersin Yelizciğim demişti. Elif'in annesi Fatoş'cumdan. Menemenimiz var. Kek ve kurabiye görümcem ablamdan. Eymenciğime ne yaptık? Yumurtalı ekmek yaptık. Dün akşam fasulye pişirmiştik. Ya benim videolarım böyle atlamalı oluyor. Çünkü elime çok kamerayı alamıyorum arkadaşlarım. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. O yüzden biraz böyle karışık gelebilir ama çok yorgun günlerden geçtik. Mazur görün diyelim. O zaman kahvaltımızı yapalım. Bize afiyet şifa olsun. Tatam, Yeliz bacınız gelsin karşınıza. Güzel arkadaşlarım, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O kadar telaşlı, yorgun günlerden geçtik ki her şeyi, her detayı size aktaramasak da gerçekten çok telaşlı, çok güzel günlerden geçtik. Allah herkese evladının güzel gününü görmeyi nasip eylesin. Böyle yollardan geçmeyi, yürümeyi nasip eylesin canım arkadaşlarım. O kadar yorgunum ki anlatamam size. Yani düğün yapmış herkes beni anlıyordur diye düşünüyorum. Anlar diye umut ediyorum. İlk kez düğün yaptık. Azıcık camı kapatabilir misiniz, balkon sürgü kapısını arkadaşlarım? İlk kez düğün yaptık. İlk düğünümüzdü. İlk evladımızın, ilk göz bebeğimizin düğünüydü. Biliyorsunuz Cansucuğum. Altı telli duvağıyla, gelinliğiyle kapımızdan çıktı, uğurladı ve ben bir damla gözyaşı dökmedim o giderken. Çünkü biliyorum sonrasında çok gözyaşı dökeceğim. Ve onu ağlatmak istemedim arkadaşlar. Eğer ben ağlasaydım eminim Cansu da ağlayacaktı. Çünkü Ali ağlamaya başladı biliyorsunuz. Bu süreçte ben çok fazla elime kamerayı alamadım arkadaşlar. Alamadım çünkü çok fazla teferruat vardı. Çok fazla yapmamız gereken iş vardı. Yani düğün sahibisiniz. Başkasının düğününü, başkasının telaşını çekmeye benzemiyor. Sorumlusunuz. Sorumlusunuz. Çok fazla teferruat var. Her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Eksiksiz bir şekilde yapmak gerekiyor. Yani ben elime çok fazla telefonu alamadım açıkçası. Arkadaşlar video çekiyorum arkadaşlarım. Ses geliyor ya. O yüzden. Yani çok güzel telaşlı günleri geride bıraktık. Şu an kahve yapıyorum. Soğuk kahve yapıyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir önceki yani düğün videomuzdan önceki videoya yapılan yorumlarda çok acımasız, çok katı, çok vicdansızca yorumlar yapıldı. Böyle hani aşağıya çekmek için, karalamak için çok fazla yorum yapıldı. İnsanları tetiklemek için de çok fazla yorum yapıldı. Arkadaşlar böyle samimiyetsizlikle itham edildim ki hiçbir zaman samimiyetsiz bir şekilde davrandığımı düşünmüyorum. Samimiyetsiz bir şekilde karşınıza hiçbir zaman gelmedim. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. O sürecin içinde sizlerle buluşmaya çalıştım. Hani böyle bir düğün videosu paylaşmayacağım düşünüldüğü için herhalde öyle yorumlar yapıldı. Seven arkadaşlarım zaten benden böyle bir tavır beklemediği için öyle yorumlar. Sevenlerin ama sevmeyenler zaten tetikte bekliyor böyle yorumlar yapmak için. Seven arkadaşlarım hani böyle 3-5 parça da olsa, kısa da olsa görmek istedikleri için hani sitem ettiler ama kırdılar beni açıkçası. Gerçekten kırıldım. Neyse, kırgınlığımı kahve içerek gidereceğim arkadaşlarım. Bir de böyle alışkanlık olmuş. Geç de yatsam sabah 8'de gözümü açıyorum diyeyim. Behçetim tetiklenmesin diye çok fazla dikkat etmem gerekti. Çok şükür Allah'a. Ayak baş parmaklarımın dışında bir sıkıntım yok böyle eklem tutulumu gibi. Neyse konuşuruz gene. Şu kahvemizi yapalım. Günümüze devam edelim bakalım. Nescafe'yi 2 yemek kaşığı Nescafe koydum. 2 yemek kaşığı şeker koydum. Azıcık da su ekleyip şöyle çırpacağım arkadaşlar. Şöyle azıcık da su. Düğünde dağıtmak için kolaylık olsun diye hazır sulardan aldık arkadaşlar. Hazır sular, hazır ayranlar. Şu yönü değiştireyim az. Şöyle bir çırpacağım.
Şöyle bardaklarımı çıkardım arkadaşlar. Nasıl süsleyeceğiz şimdi bunu? Yapamadım, gördünüz mü? Oldu mu? Olmadı ama oldurduk. Olmadı ama oldu diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Nasıl yapıyorlar bunu ya? Şöyle yapıyorlar herhalde. Oldu mu? Oldu gibi sanki. Diyorum ya olduracağız diye. Ay, dışına döktüm ya, Allah. Şöyle. Koyulaştı daha. Şöyle. Ama yaptık bir şeyler işte. Şöyle. Heh. Tam çalkalanmadığı için tamam. Oldu bir şeyler yaptık. Şimdi hazırladığımız şu köpükleri de bölüştürelim bakalım arkadaşlar. Herhalde böyle yapılıyor. Sütün üstüne mi koyuluyor kız yoksa bu? Değil mi? Sütün üstüne koyuluyor. Evet. Süt nerede? Öldürme beni Sunay. Sütümüz nerede? Galiba öyleydi. Durun bakalım. Şöyle birazcık süt. Şöyle. Yani yalan söyleyemeyeceğim, ilk kez yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Biraz daha süt ekleriz herhalde. Şöyle süt eklemesine devam ediyorum. Şöyle. Bunu da böyle ekledim. Bunu da biraz ekledim. Caner'cim yanıma geldi. Saat 3 oldu diyor. Düğün diye ertelediğimiz şeyleri artık yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şunu şöyle, buzumuz yok. Bunu böyle karıştıracağız. Evet. Hatta şöyle yapıyorlar bunu. Böyle karıştırıyorlar ve içiyorlar. Hep böyle düğün telaşı, düğün koşturmacası diye Caner denize gitmek istedikçe düğünümüz var oğlum, düğünü atlatalım oğlum falan diyorduk. Çok şükür atlattık ya, öyle olacaktı, böyle olacaktı derken çok şükür arkadaşlarım. Ya aslında ben sizinle paylaşmayı planlıyordum. Yani ne yalan söyleyeyim, hani böyle süreci daha düzgün paylaşabilmeyi planlıyordum. Bir de şunu yaptım. Cansucuğumun dışarıda halletmesi gereken işler varken, benim evde halletmem gereken işler varken, şimdi bakın dedim ya böyle hiç ağlamadım, sonrasında ağlayacağım günler gelecek diye, gözlerim doluyor hemen. Dedim ki çocuğumun yanında sayılı günleri var. Evin işi gücü yapılır yeriz. Git çocuğun yanına, alışverişi, eksiklerini tadını çıkara çıkara evladınla beraber, çocuğunla beraber son zamanlarını böyle baş başa keyifli bir şekilde geçir. Elinden tutarak geçir. Çünkü alışveriş yaparken hani Cansu genelde beni yanında ister yani, böyle hani fikir alışverişi için. İşte burada Bafra'daki alışverişlerimizi tamamlarken hep yanında olmak istedim. Elime kamerayı da o yüzden çok alamadım. Almak da istemedim. Beni anlayacağınızı düşündüm arkadaşlar ama
bir önceki videodaki yorumlar beni gerçekten çok kırdı. Çok kırdı. Yani böyle samimiyetsizlikle, sahtekarlıkla, oyun oynamayla alakalı böyle o iftiralar diyeyim beni çok kırdı ve incitti. İsterdim ki beni gerçekten seven arkadaşlarımın hani şu süreçte yani koşturmacadan eline telefonu alamamıştır. Zaten hani kronik hastalığı var. Hastalığından korkmuştur, yetişememiştir gibi düşüncelerinin olmasını gerçekten beklerdim. Seven arkadaşlarımı da anlıyorum bir anlamda. Hani şahit olmak, ortak olmak istediğinizi de biliyorum. Ama anlayışlı olmanızı ve birazcık daha beklemenizi isterdim yani arkadaşlar. Hani bir süreç tamamlansın. Hani sadece nikahımızı yaptık dedim ben, düğünümüzü yaptık demedim. Neyse, canınız sağ olsun, güzel arkadaşlarım sağ olsun. Kırıldım yani, çok kırıldım. Her neyse. Kırılmadığımız yer kalmadı zaten, boş verin. Hadi bakalım. İçelim kahvelerimizi. Devam edelim. Söylemeyeyim daha bir şey. Arkadaşlarım, Yeliz bacınız mutfağına giriş yaptı, çıkmıyor dermişim. Piknik sepetimizi ayarladık. Denize gideceğiz. Çayımızı demledik. Şimdi şöyle bir güzel demlenen çayımızı termosumuza dolduralım. Ondan sonra alınacakları ayarlarız. Çok tatlı telaşlardan geçtik vallahi arkadaşlar. Sorayım. İçimizde mutlaka vardır. Düğün yapan da vardır, yapmayan da vardır. Nasıl telaşlardı? Yorumlarda yazan arkadaşlarım olmuş. Hani kızımın evden çıkışını hatırladım Yeliz'cim diyenler var. Beni eski günlere götürdün diyenler var. Nasıl dayandın ağlamadan diyenler var. Vallahi arkadaşlarım, çocukları nişanlayana kadar, düğünlerini yapana kadar bayağı bir erteleme şu bu oldu. Artık hani sıkıntısız, problemsiz bir şekilde, güzel bir şekilde atlatmak da, hani yaşamak da en büyük niyetim, dileğim. O yüzden çok şükür yaptık. Kavuşturduk gençleri. Allah'ın mutluluklarını daim eylesin. Her daim yüzlerini güldürsün. En kötü günleri düğün günümüz gibi olsun inşallah. Yani onların gözündeki o ışıltı, o mutluluk. Düğünde oynarken Erol'cum bana dedi ki aldım kızını Yeliz teyze dedi. Aldım dedi. Dedim al da sen al oğlum dedim ben de. Çocuğum ya. Maşallah subhanallah, pırlanta gibiler. Gerçekten hani doğuran büyüten anadan babadan Allah razı olsun diyeyim. Allah herkesi iyi insana denk getirsin diyeyim. Çok beyefendi, çok efendi. Tencere kapak gibiler yani, öyle düşünün. Çok şükür bugünleri görmüşüz. Niye ağlayalım? En güzel günümüzde. Ama işte dayanamıyor insan. Bazen şimdi artık atlattık ya. Şey yapıyorum ben. Konuşurken böyle tam Sunay'a diyorum ki tam böyle ağlama moduna geçiyorum. Yanıma geliyorsun Sunay diyorum ona. Gülüyor. Canı sağ olsun. Rabbim her daim yüzünü güldürsün evladımızın. Şöyle bir demine bakayım da. Bekledikçe şey yapar o. Koyulaşır. O yüzden biraz daha su ekleyeceğim. Şimdi tekrar bakayım. Sunay nasıl? Bekledikçe demleniyor ya. Açık yapayım değil mi? Doldu gerçi. Bütün demi koydum ya. Ali de kaftanı, kına tacını falan şey yapmaya gitti arkadaşlar. Teslim etmeye gitti. Biz de işte hazırlanıyoruz. Senenin ilk denizini yaşayacağız bugün. Evde de halıları falan kaldırdım, inanır mısınız? Halıları kaldırdım, dış kapının oraya koydum. Şey yapacağız. Nerede benim elimizin kız? Halıları yıkamaya göndereceğiz. Ve gidiyorum arkadaşlar. İlacımı aldım, anahtarımızı aldım, termosumuzu aldım. Caner'cim ne oldu bebişim? Mangal için çakmak almayı unuttuk. Şunu tutabilir misin? Tutarım.
Sen Tamam. girsen daha iyi olur. Bende ayakkabı var ya. Tamam o zaman. Hemen ana çakmak alalım. Nerede var acaba? Şöyle çakmağı alayım. Behçet ilacımı aldım sonuncu. Ya evde var da hemen alayım dedim onu. Çantam mantam buralarda duruyor. Bebişim kapıyı tut da üzüm lokum çıkmasın. Çakmağımızı alalım gidelim. Caner'in isteği üzerine ve Eymenciğime çok büyük bir değişiklik olacağı için denize gidiyoruz işte arkadaşlar. Dedim 4 duvar arasında oturmaya mı geldiniz? Haydi dedim çocuk azıcık deniz havası alsın. Caner de hep böyle sıcakladıkça denize gidelim dedi. Çok düğün öncesi çok sıcaktı. Hatta düğün akşamı yağmur yağacak diye çok korktuk. Çok şükür yağmadı. Güzel geçti, çok güzel geçti. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım işte çekebildiğim kadar arkadaşlarım. Mekana gelindi ama arkadaşlar çok dalgalı ve Caner diyor ki soğuk. Ne oldu? Soğuk mu? Soğuk. Girme istersen. Girme gel. Önceden şuralarda konumlanıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oraya dalga geliyor. O yüzden piknik olayını arka tarafa almak durumunda kaldık. Girme annem gel. Eymen'le oyun oyna gel. Benim yaşım geçti. Açılmak yok ama bak dalgalı. Var açılmak var. Hayır canım. Heh. Baban gelsin mi? Baban gelsin mi? Baban gelsin mi? Bay bay yap teyzelerine. Eymen. Bay bay yap. Eymen'e diyorum ki oğlum diyorum orada mı yiyelim burada mı yiyelim diyorum. Fark etmez hala diyor. Ben şuraya getirdim masayı. Caner'cimle buraya getirdik. Burası ırmak ağzı arkadaşlar. Ya şurası şu gördüğünüz kısım ırmak suyu. Tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yer yani. Diğer tarafta azıcık yüzdük. Şöyle yarı belime kadar girdim. Ama şimdi kurumam lazım. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Elbiseyi Ali'ye atıyorum diye suya attım. Üstünden çıkardım elbiseyi. Elbisem şu an ıslak. Yani bu mayoyla kaldım şu an. Mayom kurusun diye bekliyorum. Elbisem inşallah daha hızlı kurur mayomda. O zaman böyle. Şimdi söğüş yapacağım. Gelirken domates, salatalık aldım. Soğan aldım. Burada da sularımız var, bardak sularımız. Ben söğüşü yapayım. Masa örtümüzü falan bir düzenleyeyim. Özellikle suya yakın olmak istedim ben ama yine de danışayım istedim. Eymenciğime özel. Halasının balı. Mutlu olsun diye işte o da. İstanbullarda bunları yaşamak çok kolay değil. Şanslı görüyor musunuz bilmiyorum. Yakını da göremiyorum artık. Elbiseme bakar mısınız? Elbisemi kuruttum. Elbisemi aldım giydim üstüme arkadaşlar. Hadi bakalım. Mangala, ızgaraya.
Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, evimize geldik. Misafir bile ağırladık. Işığı bir kapatayım ben. Görüntüyü nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Heh. Böyle çekeyim. Misafirlerimiz geldi. Arzular, Reyhanlar uğradılar arkadaşlarım. Çayımızı içtik. Sonra karnımız acıktı. Onları uğurladık. Onları uğurladık. Sonrasında karnımız acıktı. Keşkek yağladık arkadaşlar. Evet. Şöyle keşkeğimizi bir yiyelim bakalım. Keşkek sonrası kahve faslı. Ama Sunaycığıma. Bana değil. Ben bu saatte içemem. Zaten çok uykusuzum. Ay Allah'ım ya. Taşmasın diye şey yaptım. Arkadaşlarım. Suyunu az koydum. Daha da bir az oldu. Ben çok uykusuzum arkadaşlar. Çay da içmedim bu akşam misafirlerimizle. Size şu minnoşumu göstereyim mi? Bakın teyzeleri. Benim kızım hiç hoşlanmıyor misafirden biliyorsunuz. Hiç. Allah'ım ya Rabbim. Bir de şu örtümü göstereyim. Canım Zeynep'cim. Çanakkale'den hediye gönderen arkadaşım bu örtüyü de göndermişti. Sermek Cansucuğumun düğününe nasip oldu. Böyle onu serdim arkadaşlar. Diğer örtü şeydi çünkü biliyorsunuz böyle pile pileydi ya. Kalabalıkta çok dağınık bir görüntü oluşturmasın istedim. Daha derli toplu bir görüntü olsun istedim. O yüzden bu şekilde örtü değişikliği yaptım. Neyse bakalım. Sus kadın diyor. Lokumsun. Bebeğim. Bebeğim benim yavrum. Hiç yanımdan ayrılmadı teyzeleri. Hiç yanımdan ayrılmadı. Hep yanımdaydı benim biliyor musunuz? Bal çocuğum benim. Bir de şu halıyı serdim arkadaşlar. Diğer halıyı kaldırdım. Dış kapının oraya götürdüm. Koridordaki halılarla beraber. Böyle. Bakın burada da Eymen kuşun taşı var. Eve getirdiği taş. Şöyle misafirimiz gelecek olduğu için ortaya halı atayım istedim. Hadi bakalım. Sunay'ın kahvesini de gezdiriyorum elimde. Vereyim ona afiyet şifa olsun. Ben de oturayım yanında.